Oldu galiba. Bakayım, oldu canım. Ne kadar koyu o kadar yok. Gördün mü? Bir de şimdi beyazı ona çaktık mı mis gibi oldu. İşte bu ya. Buralarımı yok edemiyor muyum ben mesela? Olmuyor böyle. Suya yazı yazmak gibi bir şey. Ay, kontür kırıldı. Kontür kırıldı. Cık, hep nazar. Nazar. Merhaba arkadaşlar, daha önce videolarımdan birine hiç denk gelmediyseniz ben Canan. YouTube kanalımın makyaj videoları serisine devam ederken bu videoda dünyanın en kolay kontürünü yapmak için karşınızdayım. Çok fazla yüz kontürü izledim ve kafam o kadar karıştı ki en sonunda makyaj artistlerinin tek tek videolarını izledim. Onların kontür püf noktalarını aldım, topladım. En kolay kontür nasıl yapılır onu öğrenmeye başlıyorum. Daha önce Revolution vazgeçilmezleri videosunda bir kontür paleti denemiştim. Harika çıkmıştı gerçekten ki ben uygulamayı bilmiyordum. Şu anda bu benim için daha kolay olduğu için bununla uygulayacağım. Daha önceki videolarımda da minimal olarak bu ürünü zaten kullanıyordum. Wet n Wild'ın Mega Glow diye geçen kontürü arkadaşlar. Bir tarafı highlight, diğer tarafı da kontürü. Rengi light medium ve tabii ki krem kontür. Gayet alınabilir uygun kontürlerden. Like'tın bir kontürü 99 liraya düşmüştü bu hafta gratis indiriminde. Onu da satın aldım. O geldiği zaman o kontürü de deneyeceğiz ayrıca. Oh, çok hızlı konuştum yine. Yüzümde her zamanki gibi Maybelline'in Waterproof maskarasını sürdüm. Dudağımda da Flormar'ın Water Lip Stain. O çok tutulan tinti var. Buralara bir yerlere bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz denemelerini. Hafif de onu sürdüm. Çok korkmayın benden diye. Makyaj artistleri diyor ki krem kontür uygulayacaksanız yüzünüze uygulayacağınız fondöten de kuru yapılı olmamalı. O yüzden makyaj bazı olarak Glassy Glow'u kullanacağım. Nemlendirsin cildimi. Aslında çok gerek yok çünkü fondöten olarak da Revolution'ın Süper Serum fondötenini kullanacağım arkadaşlar. Bu hyaluronik asitli, hyaluronik ve nefes aldıran ipeksi formülüyle tanıtılan yeni fondöteni F3 numarası. Bu iki ürünün incelemesini daha önce çekmiştik. Onu bırakalım buralara bir yere. Çalkalıyorum. Bunu fondötenle karıştırarak da uygulayabiliyorsunuz. Ben yine niye bağırıyorsam. Göz altlarınıza, göz çevrenize rahatlıkla bu ürünü uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videoda çekmesini bekledim. Bunu da beklemek istemiyorum. Fondötenle de karıştırılabilir bir yapısı var zaten. Normalde 2 damla yüz için yeterli diyorlar. Daha sonra isterseniz kalınlaştırabilirsiniz diyorlar ama 4 denemiştim. Şimdi 3 yaptım. Elimle yayacağım. Alnım lekeli biliyorsunuz. Benim güneş lekelerim var. Güneş lekelerimi de çok güzel örten bir fondöten. Kullanacağım kapatıcı pastelin yine daha önce viral ürünler deniyorum videosunda uyguladığım göz kremi ve saten nemlendirici Eye Cream Hydrating Satin Concealer'ını uyguluyorum. Bu göz çevreme daha önce dolma yapmıştı. Gittim Watsons'ın sitesine baktım. Yorumlara birisi yazmış. Ben alırken hiçbir şey yazmıyordu ama yorumlarda diyordu ki dolma yapıyor. Ben de yazdım. Evet, dolma yapıyor diye. Şöyle Eclipse'in açılı kapatıcı fırçası. Bu videoda sabitleyici pudrayla bir deneyeceğim. Bakalım sabitleyici pudra sürünce göz çevresine dolma hikayesi iyileşecek mi? Fondötenle çok kolay bir biçimde iç içe geçen bir formülü var. Bu arada burası yine aşırı derecede sıcak arkadaşlar. Ben yine ter döküyorum. Asistan'ın muhteşem kirli süngeriyle ürünlerin fazlalarını alacağım. Fondöteni bu defa az sürdüm. Bir de ince halini görmüş olalım. Biolis ürünlerini denediğim videoda kullandığım ve çok sevdiğim sabitleyici pudrayı gözlerimin üstüne bir uygulayacağım. Hemen doldu bile. Yapma şunu. Yapma canım. Biraz kurumasını beklemeliyiz sürdükten sonra. Şuraya doldu bile bakın. Yani doldu, üstüne sürdük pudrayı. Hey. Şöyle tersten sürersek belki çizgileri dolmaz diye umut ederek. Göz altlarıma dolmadı benim açıkçası. Gözlerimin şu üstlerine doldu. Oradan anlarız birazdan. Çok fazla beklemeyeceğim çünkü çok sıcak. Biraz daha fondöten süreceğim ben yalnız. 4 damla da işi çözüyorum, anlaşıldı. Benim yüzümün hakkı 4 damla bence. Kontura geçebiliriz. Şöyle bir rengi var bakınız. Görünüyordur umarım. Şimdi bunu bir makyaj fırçası yardımıyla diyolla şöyle ağzınızın kenarından kulağınızın üstüne kadar tutun ve kemiğinize yerleştirin. Bu kemiğin üzerinden gözünüzün başladığı yere kadar çekin. Buraya değil, buranın üzerine. Sebebi de kontüre pay bırakmak arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde zaten belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Kemiğim şurada, ben de buradan böyle çektim. Gözümün başladığı yere kadar çektim. Zaten kontürü dağıtırken bu kontür yayılacak. Yanak bu. Alın da eskiden şöyle boydan boya çekiliyordu. Fakat artık hop. Buraya da hop yapacağım. Bunlar zaten kontür fırçasıyla yayılırken şuralara doğru gelecekler arkadaşlar. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Burun. Eğer benim gibi bir burnunuz varsa çok şanslısınız.
kontürsüz olmaz. Mirkelam'ın Kokoreç şarkısı gibi sensiz olmaz. Burunda dikkat edeceğimiz şey ince yeri neresiyse orayı genişletmek, geniş yeri neresiyse orayı da daraltmak. Bende kalınlaşan yeri şu bölüm görüyorsunuz. İnce yeri burası. Şimdi benim yapacağım şey şurayı, şu hattı biraz inceltmek olduğu için şurada kaşımın altından, kenarından başlıyorum. Yukarıya doğru geliyorum. Yine aynı şekilde öteki tarafa da geliyorum. Normalde böyle bırakıyorlar. Ben videolar için hazırlanırken arkadaşlar bunu şöyle çapraz çekiyorum. Diğer kontür videolarında deneyeceğiz onu. Şimdi makyaj artistlerinin söylediğini söylüyorum size. Hepsinin ortak noktası. Burnunuzun nerede düştüğüne bakın diyorlar. Ve oradan kontürü uygulayın. Bu alt bölümü koyu kalacak diyorlar. Ve burnunuzu kaldırın. Katlanma çizgisinden bir çizgi çekin diyorlar. Bayağı stik kontürle ameliyat oldum şu an bakın. Burun ameliyatı olmuş gibiyim yani. Gölgelemek istediğiniz yerleri, küçük göstermek istediğiniz bölgeleri koyuyla, büyük göstermek istediğiniz, daha parlak göstermek istediğiniz yerleri de açıkla yapacaksınız. Ben biraz yukarıları da taşırdım. Dudak kontürüne de geçeceğiz birazdan. Burun ve dudak arası mesafeniz ne kadar uzun görünürse o kadar yaşlı görünürmüşsünüz. Burun ameliyatı olanların gidip hemen dudaklarına dolgu yaptırma sebebi de buymuş arkadaşlar. Çünkü yüzünüzün alıştığınız oranıyla, hoş görünmesini istediğiniz oranıyla oynuyorsunuz. Doğal olarak bütün her şeyin yeri oynamaya başlıyor. O yüzden şu ara mesafeyi küçük göstermek için şuraya bir minik dudağın üstüne bırakıyormuşsunuz. Çene. Çenenin burasını açık renkle parlatmanız gerekiyor. Çenenizin de şurasına bir minik şöyle çarpı koyuyorum ben genelde. Bir minik kapatıyorsunuz. Gelelim çenenin alt hizasına. Tam çene kemiğinizden çekiyorsunuz. Şöyle. Bir küçük püf noktası daha söylemek istiyorum. Eğer yüzünüz benim gibi oval ise ya da işte dikdörtgense böyle aşağılara doğru geliyorsa ve siz burayı geniş değil de daha ince istiyorsanız yeni öğrendiğim şu olayla mevzuyu kapatmak istiyorum. Burayı da gölgelendiriyorsunuz. Yüzünüz ne oluyor? Küçülüyor. Açık bölümü açıyorum. Highlighter bölümü yani. Fakat bu bir highlighter değil. Bu bildiğiniz böyle açık renk mat bir kapatıcı arkadaşlar. Şu bölgeye 3 tane çiziyorsunuz. Gözü unuttuk. Bir saniye. Gözünüzü de aynı şekilde şu göz hizanıza bakıyorsunuz. Gözünüzün geldiği bölüme. Bunun paralelinden gözünüzü kapatıp çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Çizgilerin çok muntazam olması çok önemli değilmiş. Bunlar zaten kontürle dağılacak ve değişecek. Bütün hepsi bakın birbirine paralel. Şöyle yapalım. Şimdi açık bölüme geri döndüm. Burnunuzun gözlerinizin birleştiği yerden başlayarak bir minik açıklık. Burnunuzun tepe noktasına bir minik bırakıyorsunuz. Şuraları bir tık aydınlatmak isterseniz eğer aydınlatıyorsunuz. Ve tabii ki buraya. Yeni yöntem buraya ve yüzünüzü karıştırıyorsunuz. Masita'nın bu harika kontür fırçası amatör olduğum için bana çok büyük geldi. Bunun biraz daha küçük ve ince olanı olsaydı benim için daha iyi olurdu. Çünkü burnuma bunlar uygulayamadım. Şöyle bilek hareketiyle yapmamız gerekiyormuş. Ben kolumla falan yapıyordum. Şimdi bilek hareketiyle yapmaya çalışacağım. Kontür dağıtırken aşağı doğru değil, yukarı doğru ve dimdik arkadaşlar. Ve yukarı. Yine buraları da ve burayı da ve aşağı doğru. Ve saç diplerinize doğru itiyorsunuz. Saçlarınıza tarayın. Yine gözünüzün üstünde aldınız. Bunu yine bu şekilde ve saç diplerinize doğru itiyorsunuz. Ortaya doğru kaydırdığınızda zaten bakın burası fazlaca bile kontür oldu yani. Bunu da çizgiler böyle olduğuna göre böyle deneyeceğiz. Hangisi daha çok hoşuma gidecek bilemiyorum. Bunu ilk kez ben de deniyorum. Çok bir şey fark etti mi? Evet, fark etti. Şurası daha keskin göründü. Yine burasını alıyoruz. Bunu yine itiyoruz. Çenemizi yine aşağı doğru alıyoruz. Daha sonra şöyle yuvarlak hareketlerle. Burada bizim tek düz çizgimiz var. O yüzden bunu yukarı taşımayacağım. Sadece aşağı taşıdım. Gıdımızı da yok edebiliriz. Yani etmiş gibi yapabiliriz. Tabii bu şekilde tanıştığınız biriyle kalkıp denize falan gitmeyin. Burnumu da aşağı yapacağım. Kontür fırçasını yatırarak yine birkaç hareketle dağıttık. Burayı yine
Çizgiye paralel yaptık. Vallahi oldu galiba ya. Şimdi bunu normalde kontür fırçasıyla yapıyorlar ama kapatıcı fırçasıyla almak istiyorum. Arkadaşlar o kadar sıcak ki ben şu an deli terliyorum. Şimdi yine ince alalım. Ve burasını bir tık. Hatta şöyle bir tık. Şimdi kontür fırçasıyla artık şöyle kısmen. Oh girl, you got me going psycho. Oh I know. Benim kontürüm açık renk olduğu için çok hafif bir renk verdi arkadaşlar. Bunun üstüne pudra geçtiğim anda bu neredeyse yok oluyor. Hafif bir gölgelenme mutlaka kalıyor ama daha azalıyor. Eğer siz daha belirgin bir kontür istiyorsanız daha koyu bir renk kullanabilirsiniz ya da ikinci katı geçebilirsiniz. Nasıl olsa eliniz alışacak yani. Daha ince bir fırçayla çok daha güzel olabilir. Bakın burnum başta nasıldı, şimdi nasıl oldu? Tövbe yarabbim. Nitelikli dolandırıcılığa hoş geldiniz. Bir de ben az önce biraz fazla dağıttım ya. O yüzden de olabilir. Yukarıya doğru. İşte bu kadar. Eğer ki yüzünüzün şu bölgeleri sarkıksa, mutsuzluk ifadeleri varsa, hayat sizi çok yorduysa buralara yüzünüzü ne şekilde göstermek istiyorsanız o şekilde hile hurdayla değiştirebilirsiniz. Burnumu da biraz belirginleştirmek istiyorum. Bu kadar. İsteğe göre şunu da yapabilirsiniz. Göz altınızdan fıtı fıtı yapıp yüzünüzü daha yukarı kaldırabilirsiniz. Yine burayı daha belirginleştirebilirsiniz. Ama ben çok bağıran bir şey istemiyorum. Elimle dağıtacağım ben. Kapatıcı fırçasıyla böyle yapacağım. Üstünden doğal kalması için kontür fırçasıyla da yayıyorum. Böyle hafif tatlı bir şey oldu. Daha buna biliyorsunuz allık girecek. İsterseniz bronzer girecek. Ben hiçbir şey sokmadan bu videoyu bu haliyle kapatacağım. Bu ürünle bu kadar kapatabildim arkadaşlar. Alnım için gayet yeterli. Burnum için gördüğünüz üzere çok hafif bir gölge var ama var mı? Var. Eskiye göre çok daha iyi gösterdi. Kaşa geçelim istiyorum. Kaşta bize maalesef ürün satabilmek için öğrettikleri koyulaştırın hatası. Evet, kaşı koyulaştırın ama ne için koyulaştırın? Alt hiza için, uç bölüm için ama burası için koyulaştırmıyorsunuz arkadaşlar. Kaş kontüründe çok doğal bir görsel istiyorsanız, sadece kaşlarınızı doldurmak istiyorsanız bu şekilde yapıyorsunuz. Buraları lütfen doldurmayı bırakın. Lütfen. Çok kötü görünüyor. Dergi kapaklarına baktığınız zaman bu kaşların buradan simsiyah böyle gelmediğini görürsünüz zaten. O yüzden buraları çok hafif böyle alacaksınız ama yoğunluğu, koyuluğu buralara vereceksiniz. Ve kaşınızı ne kadar köşeli yaparsanız o kadar kızgın görünürsünüz. Daha yuvarlak yaparsanız daha sevimli bir yüz yapınız olur ve bu kaşların üstünü de böyle yukarı değil de birazcık daha aşağı doğru alırsanız yüzünüz daha sevimli görünür. Ben hiç öyle yapmıyorum. Ben bayağı böyle Mr. Spock gibi olmayı seviyorum şu şekilde. Görüyorsunuzdur videolarda zaten. Makyaj tamam estetik bir şey. Tabii ki daha hoş görünmek için yapıyoruz ama bu da bir ifade şekli. Ben kendimi gıcık birisi olarak göstermek istiyorum belki. Şimdilik böyle. Ama siz böyle yapmayın. Siz daha böyle sakin, tatlı görünün. Sırada dudaktan önce göz var arkadaşlar. Göz kontürü mü olur? Evet olur. Kirpiğinizin dibine kalem çekmeyle olur. Bir. Bunu hepimiz yapıyoruz ve biliyoruz zaten. Ben de şu an yok. Hemen çekeyim. Farkı görmenizi istiyorum. Sadece üst içe çektim ve kirpiklerimin dibine doğru çektim. Gözümüzün altını kalemi çekerken eğer göz yapımız küçükse bunu büyütmek için yapacağımız çok basit bir hile var. Tam ortaya şu kahverenginin bittiği yere içine sadece burasına ve altına doğru gözünüz büyüdü. Aynı şekilde buna altına ve içine çekiyorsunuz. Ve gözünüzü yine büyütmek istiyorsanız şu gözünüzü takip eden çizgiden değil bir tık altından sanki buradan düz bir çizgi çeker gibi. Tam dümdüz çekmeyin tabii ama daha böyle göze doğru değil de biraz daha altından çekip birleştiriyorsunuz. Burası o kadar sıcak ki arkadaşlar. Kalemim eridi. Düzgün çekemedim. Ama mantığı doğru anlatabildiğimi düşünüyorum sizlere. Bu arada kullandığım Flormar'ın Dark Brown Eyeliner kalemi. Ten rengine yakın göz kalemiyle de şu iç bölümü doldurursanız ve bu bölümü doldurursanız gözleriniz çok daha güzel görünecektir arkadaşlar. Daha büyük, daha çarpıcı görünecektir. Eyeliner çekmeyi sevmiyorsunuz. Gözünüzün üstünde çok abartı bir görüntü istemiyorsunuz ama kirpiklerinizin uzantısının da görünmesini istiyorsunuz. O zaman da rimeli sürdükten sonra alıyorsunuz bunu. Gözünüzün kenarına koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve yukarı doğru çekiyorsunuz. Kirpiğinizin rimelle birlikte
kıvrıldığı yere doğru zaten çektiğiniz zaman o hizada geliyor arkadaşlar. Hafif bir kalem oluyor. Onu da bu kalem eridiği için yapmak istemiyorum ama buradan ister fırçayla ister kalemin ucuyla alıyorsunuz. Bunun üstüne isterseniz bir farla bu yolu takip ederek güzel, hoş görünen doğal bir makyaj sağlayın. Göz kontürümüz de böyle. Geçtik dudak kontürüne. Dudak kontüründe yapılan en büyük hata at gibi ağız yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın Allah aşkınıza. Bunu hadi yukarı kaldırdınız, anlıyorum. Tam dolgun istiyorsunuz, çok moda falan ama yani ağzı büyütmeyin. Ağzı büyütmemek için yapmanız gereken şey. Dudağınızın, burnunuzun bittiği yerden şurasına geliyorsunuz. Buradan yukarı büyütüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde burnunuzdan iniyorsunuz. Buradan bir minik kalemler eriyor. Şöyle. Ve şu birleştiği yerden yine bir minik yukarı çıkıyorsunuz. Tabii ki bunu kahverengi tonlarda bir kalemle yaparsanız, şu karamel miydi? Ondan sonra dudağınızın dışından devam etmiyorsunuz arkadaşlar. Normal çizgisinden indiriyorsunuz. İşte bu kadar. Bunu isterseniz daha büyütebilirsiniz. Alt dudak için de aynı şey geçerli. Alt dudakta da dudağınızın çizgisinin altından bir tık, minicik bir tık lütfen indiriyorsunuz. Burnunuzun hizasına geldiğiniz zaman içeri saklıyorsunuz. Dudaklarınızı büyük göstermek için dış bölüme daha koyu ruj, iç bölüme de biraz daha açık bir ruj sürüyorsunuz. İşte bu kadar. Yine dudak kalemiyle bir tık düzeltiyoruz. Yanlardan dışarı açarsanız ağzınız kocaman olur. Onu istemiyoruz. Biz sadece böyle bir minik yukarılardan aşağılardan biraz daha böyle cici bir şey istiyoruz. Hatta şu bölümleri daha içeriden de alabilirsiniz. Ne kadar içeriden alırsanız o kadar güzel görünür arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim gibi hiç bilmeyenler için ya da kafası çok karışmış olanlar için belki minik ipuçları vardır. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı ve mutlaka bir emoji de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Bu benim için en büyük destek. Haftaya görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Her halinizde güzel olduğunuzdan sakın unutmayın.